Herkese merhabalar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Evet, daha önce bahsettiğim oyunlu içeriğimizle karşınızdayız. Ve yine tabii ki konuğum, çok değerli arkadaşım Kayla. Hoş Merhaba geldin. herkese, hoş buldum. Beni tanımayan varsa ben Kayla, K-pop with Kayla. Şuradan ismimi görebilirsiniz. Öyle. O zaman şimdi biraz içeriğimizi anlatalım. Hatta Kayla anlasın bence çünkü İçerik ondan geldi. Çok düşündük ne yapalım ne yapalım diye ve o bu güzel fikri buldu. Senle Teşekkür attım ederim. topu. Tuttum topu elimde. Şimdi ben birkaç tane ala araya kelimeler söyleyeceğim. O da aklına gelen K-drama veya K-movie'yi söyleyecek. Biraz konusunu da anlatır. Ben pek fazla K-drama izleyen birisi değilim. Mousepad'imden görebileceğiniz gibi üst üste aynı sitcomları izleyen birisiyim. Brooklyn Nine-Nine'ı şu an 9.'ya falan izliyorum bu arada. O yüzden benim için de güzel olacak çünkü öneriler olmuş olacak. Şimdi istiyorsan ilk kelimemizle başlayalım. Heyecanlandım. Başlayalım. Şimdi bu kelimeyi aslında senin saçından yola çıkarak, inspire olarak seçtim. İlk Tamam. kelimemiz renkli. Renkli. Yani bundan bahsettiğim hani böyle çok fazla eğlenceli olay oluyor. Hani üzgün olay yok, böyle fun, çerezlik gibi. Çerezlik. Yani fan diyebileceğim aslında birçok dizi şu an böyle aklıma geliyor. Ama sanırım Backstreet Rookie güzel bir şey olabilir. Gerçekten böyle hüzün yoktu yani. Ben hep Oo, gülerek tam izledim benlik o o zaman. diziyi. Bence izle, çok seversin. Ama hafif hüzünlü bir dizi de geldi aklıma. Ama renkli deyince gerçekten o kalıba uyuyor ve Ha. cidden beğeneceğini düşünüyorum. İçeriğini onun hatta bu pazar yayınlamayı düşünüyorum. Oo. Onun adı da A Liar and His Lover diye bir dizi. Hiç Gerçekten duymadım. içeriği sürpriz kalsın ama izleyince dediğimi çok net anlayacaksın. Şu ipucunu vereyim. Bir grup var. Erkek idol grubu ve Oo. onların aslında kompozörü bu Liar olan kişi oluyor. Ve onun çok sevimli bir takım olayları diyelim. Çok da şey girmeyeyim. Pazar günü Evet, pazar söyleyeceğim. günü. Zaten grup dedin ve benim kalbimi aldın. Ama o da çok yani renkli bir dizi. Onu Oley. söyleyebilirim. Teşekkürler bu öneriler için. Diğer kelimem Güzel. aslında iki kelime ve bir isim. Ooh. Bunu bizim edebiyat derslerimizden hatırlayacaksındır bence. Çok sevdiğimiz bir janra aslında bunun janrası. Sanki Sherlock Evet. falan. Değil mi? Sherlock Holmes Ve deyince. posteri şu an benim karşımda duruyor. Sherlock İnanmazsın. Holmes'un mu? Evet. O önceden de var mıydı? Vardı. Wow, görmedim Hatta hiç. bir dakika göstereyim bir saniye Evet, şöyle. merak ettim. Ben size geldiğimde de var mıydı o poster? Evet vardı. Ve hiç fark etmedim. Wow. Çok güzel. Nasıl fark Ne etmedim görüyor ya? musun bilmiyorum ama Görünüyor psikopat bana. değil, yüksek işlevli sosyopat. Oo, o yazı görünmüyordu. Göremedim o yazıyı. O Ama öyle yazıyor. Evet, Sherlock ben çok Holmes'u tanıtan bir söz gerçekten. evet. Ve dedektif aslında True the Darkness çok güzel bir dizi olabilir bununla alakalı. Çünkü orada da bir profil çıkarımı yapan başrolümüz var ve hani polisiyenin böyle aktığı bir Oo. dizi ve gerçek olayları da içeriyor. Oo. Seri bir takım cinayetler vesaire. O Korkunç yüzden biraz. çok dikkat çekiciydi. Belki gerçekten hatta kalıbacık diye oturabilir diye düşündüm. Direkt aklıma o geldi. Through the Darkness mı demiştin? Evet. Tamamdır. Teşekkürler. Rica Diğer ederim. kelimemiz aslında senin e,
kötü bir dizi diyeceğim olmalı. Diğer kelimemiz Yeto. Yeto'yu bilmeyenler için Yeto, yeterin kısaltımı. Bir şey artık fazla sıkıcı ve bunaltıcı olduğunda gençlerin kullandığı bir slang kelime. Yani hani izleyip hani Yeto artık bitsin, dayanamıyorum, izleyemeyeceğim dedik. Boğazıma nazar çarptı. Yeto dediğin bir dizi var mı? Ya aslında bu çok enteresan, var. Şimdi hemen aklıma geldi. Onu izlemeyin Marriage, arkadaşlar. Sweet Divorce diye bir dizi var. Ne? Aslında daha da gidiyor. Evlilik, Fit, Boşanma diye bir dizi. Ve onun ben yeni shorts'unu paylaştım. İlk sezonu fena gitmemişti ama finali ve daha sonraki sezonlara beni cidden hani böyle bir yeto hani Yeto, Yeto. çünkü karakterler çok sapıttı bence. Olay akışı bir yani abuk subuk bir yere gitti. Çok fazla bir de çok ana başrol oyuncuları değişti. Aa, Sezonda gerçekten hani 2 sezondur devam eden isimler değişti ve hani odak noktamı kaybettim. Bu yani yakıştıramadım falan bir 4. sezon konuşuluyor. Ama ben hani çıksa bir dert, çıkmasa ayrı bir dert falan, hani cidden yeto Yeto. bir Gerçekten yani. Yeto. Bence dozunda bırakmak lazım bazı şeyleri. O zaman ilk sezonu izleyip gerisini izlemiyoruz arkadaşlar. Evet, öyle yapın bence. Evet. Şimdi diğer kelimem. Yani demeye çalıştığım şey, beğendim mi, beğenmedim mi? Emin olamıyorum. Ortada gibi bir dizi. Sanırım yalnız bir saniye, dizinin adına tam bakmam lazım çünkü şu an tak diye gelmedi. Oyuncuları geldi aklıma ama dizi niyeyse gelmiyor şu anda. Bakalım hangisi? İşte olduğu için gelmemiş olabilir. Aklında yer etmemiştir. Evet, muhtemelen. Gerçekten öyle. O sırada da ben şunu söyleyeyim. Benim ilk izlediğim K-drama Sassy Go Go. Diziyi pek hatırlamıyorum açıkçası çünkü bayağı oldu ama çok fun, cheerful ve çerezlikti. Yani çerezlik bir dizi izliyorsanız öneririm. Sassy Go Go. Hatta chat'e yazayım diyormuşum. Öğretmenler diyor ya. Hatta chat'e yazayım. Şu an Zoom'da olduğumuz için. Buldum. Ha. True Beauty. Duymuşsundur bence. Ben onu çok seviyorum çünkü Don Min oynuyor orada. Ve Evet, onun için izleyecektim. Aha, şu anki yorumum benim için çok kritik. Bak, çok kritik. Don Min ve başrol kadın oyuncumuz, ben çok seviyorum. İkisinin oyunculuğunu da. Fakat dizi başladı. Evet, çok iyi hadi falan derken bazı yerleri bana bir tık klişe geldi. Hani çok beklediğim, yani bir sonraki bölüm şu olur, oluyor falan gibi. Biraz Çok daha hani tahmin edilebilir. high school Evet. falan ya böyle. Sanki oyuncuları ben daha olgun rollerde gördüğüm için, mesela üniversite öğrencisi, ne bileyim Evet. işte spiker vesaire. Şimdi bir anda lise çağında olmalarından dolayı hani böyle beğendim mi beğenmedim mi? Tam o noktadayım. Kötü bir dizi asla değil. Yani o net, ama sanki bazı, mesela Don Min ve yani onların şöhretinin patlamasında çok büyük Evet. payı olduğunu düşünüyorum. Diziden daha çok. Öyle diyeyim. Evet. Bence ona böyle arada kaldığımı söyleyebilirim. Bir de orada yan karakter erkek var. Evet. Anlamışsındır. Evet. Çoğu kişi, yani hani diziyi daha izlemedim, izleyeceğim kesinlikle, ama çoğu kişi kızın o karakterli olmasını, çünkü o karakterin kıza yaptıklarının, bakışlarının falan daha içten ve sevgi dolu olduğunu söylüyordu ve Aynı şeyi izlerken. ama çocuk, ana karakter olan çocuk kıza atkı örmüş. Bugün gördüm TikTok'ta. Kıza atkı örmüş galiba. O tatlıydı ama şimdi diğer çocuk TikTok'ta aşırı patladı. Yani gerçekten o kadar fazla edit yapılıyordu ki hani
algoritma Evet. falan da değil. Hani beğenmedim hiçbir şeyi. Bir anda 100.000 tane edit ortaya çıktı, böyle karşıma çıktı. Evet. Çok patladı yani. Bak, diziyi O izlemedim cidden. ama oyuncuları tanıyorum. Tamamen TikTok'tan dolayı. Evet, o dizi inanılmaz patladı. O yüzden işte böyle aradayım. Öyle diyeyim yani. O diziyi söyleyebilirim. Evet, kesinlikle izleyeceğim. Bu arada o diziye bir şey yapmış mıydın? Öneri videosu. Yapmadım. Yok. O zaman listene ekle bence. Tamam. Koydum. Şimdi bu sefer de çok strong bir statement'la geliyoruz. Asla. Wow. Asla kelime. Asla. Asla. Never. Ama nasıl bir asla? Bu Asla diziyi, izlemeyin. bu diziyi asla hiç kimseye önermem. Asla önermem. Gibi Hmm, bir dizi var mı? çok zor bir soru. Evet. Asla. Yani olmaya da Öyle, bilir bu arada. yani o derece olduğunu düşündüğüm bir dizi çıkmadı karşıma. Hani İyi o asla zaman. izlemeyin. Aynen. O yani olmadı öyle bir şey. Şimdi E, bulmaya çalışsam bulamam. o zaman iyi, bu iyi bir şey demek ki. Evet. Şimdi de onun tam tersi, her zaman. Mutlaka. Ha? Yani şu Ee, anlamda her zaman izleyebilirim. Hangi modda olursam olayım izleyebilirim dediğim bir dizi. Yerli bile. Oo. Evet. Doom at your service diye bir Bundan bahsetmiştin sen. Kanalında da videosu yok evet mu? 200'ün ya 200'e varınca yapmayı düşünüyorum böyle. Çünkü çok Oo. çok sevdiklerimi mesela birini 100'de paylaştım. Evet. Böyle bir şey yaptım. Yani dizi bu arada daha çok dram ağırlıklı Hmm. diyebiliriz. Ama ona rağmen ben mutlu da olsam hani böyle modum düşük de olsa ne zaman izlesem hep beni içine alır ve böyle onu izlerken çok şey hissediyorum. E, huzurlu garip bir şekilde. Hı Çünkü hı. oyuncuların da çok büyük etkisi var. İkisini de çok sevdiğim için başrollerin ama hikayesi de bana o kadar güzel geliyor ki yani benim en üst sıramda o oturuyor Wow. aslında. Ve kaçıncıyı izledim bilmiyorum. O Gerçekten. kadar güzel yani. O Evet, zaman benim ben de için o. bakayım. Ben de onu senden duymuştum. O yüzden sordum hani kanalında var mı diye. Çünkü oradan mı duydum yoksa sen mi bana söyledin emin olmamıştım ama belli ki sen bana söylemişsin. Şeyi hatırlıyorsun değil mi? Almaya çalışıyordum ben onun diyalog kitabını. Aa, Sen evet, ona bakmıştık. o. Okulda bakmıştık Evet, hatta, o mu? evet, o. Evet, sonra kargo fiyatıyla karşılaşınca bir kalp krizi. O bir evet. Kalbim hala Evet. acıyor bununla ilgili Bu olarak. arada en son baktığımda 200 olmana 6 abone vardı. Bu yüzden Şu arkadaşlar, an yarışma. yay. Abone olmadıysanız lütfen abone olun, 5 kişi. Ki ne yapalım? Doom at Your Service'ın şeyine bakalım, review'una bakalım. Bence de. Bence de falan. Umarım tabii ki. O gün gelecek zaten inanıyorum. Evet, Umarım kısa sürede olur. Ben de çekerim videosunu. evet. Şimdi bu biraz daha belki bulması zordur. Ya da Okey. bilmiyorum. Bu bir kelime değil de bir tepki. Wow. Yani diziyi izledikten sonra diziyi kapatıp hani birkaç gün proses etme sürenin olduğu. Yani diziyi birkaç gün anlamak için, tamamen proses etmek için kendine zaman Hmm. ayırdığın, böyle çok etkileyiciydi. O kadar etkileyiciydi ki birkaç gün etkisinden çıkamadım ve yorum da yapamadım dediğim bir dizi oldu mu? Seni speechless Hmm. bırakan. Ee, bir düşüneyim bunu. Ben. Tamam. Bu Ee, yani şöyle. Mesela VIP diye bir dizi ilk hatta önerimdi o benim. VIP şöyle konu olarak anlamamak değil de durumu ve böyle içime oturmuştu. Çok üzülmüştüm oradaki olaya. O yüzden böyle dediğin gibi birkaç gün sadece hani, ay yani nasıl bir durum bu cidden çok kötü hissetmiş olmalı falan deyip
tekrar dönüp tekrar izlemiştim ben diziyi. Wow. Gerçekten hani o anlamda beni çok etkileyen bir dizi oldu. Ve ben onu bir günde bitirmiştim yani. Wow. O Bayağı kadar da çabuk sarıyor. bitirmişsin. İzlemediysen öneririm yani onu cidden. Seni etkileyeceğine %100 eminim. Ha, belki bendeki gibi bir etki olmaz. Oturup düşünmezsin ama beğeneceğini düşünüyorum. Bakalım, ben çoğu diziyi izlemediğim için dediğim gibi üst üste, yani birkaç sitcomum var. Onları Hı üst hı. üste baştan başlaya izliyorum. Yeni dizi pek izlemiyorum. Çok normal yani herkesin çok şey yapacağı bir şey değil. Hatta ben kanal açtığımda annem şey diyordu. Kızım nasıl yetişeceksin hani her Evet, hafta bir dizi ama ben çok severek izlediğim için ve hani evet, bayağı seri bitirdiğim için hızlı bitiriyorsun. oluyor. O yüzden çok normal ya herkes o şekilde kaptırıp izleyemeyebilir. Çok anlıyorum yani. Evet, bu önerinin için de teşekkürler. VIP ilk videosu, bakabilirsiniz en altta. Şimdi diğer kelime ıy. Yani çok fazla dövüş ve kan. Hani dövüşten çok kan. Hani şimdi direkt söylemesem mi dedim. Hani belki Geldi. tutan falan olur diye. Hmm. Somebody diye bir dizi çıktı. Hatta yeni yani Hmm. ay oluyor. E, ve ben başrol oyuncumuzu çok severim. Sen bunun Onu reaction'ını vermedin mi? Review'unu? yok henüz Allah Allah. yani vermedim. Çünkü veremedim yani. Şöyle dizi bende o kadar arada ki çünkü dediğin gibi Hmm. rahatsız olarak izlediğim bir diziydi. Oh. Ama beğenmedim de değil. Fakat o şiddet ve Hmm. kan anormal vardı ve hani çok açık bir şekilde vardı. Hmm. Çok bazı sahne yani gözümün önüne geldi şu anda. Cidden Ay, beklemiyordum. Çünkü oyuncumuz hep romantik oynarken bir anda bir katil anda oldu çıktı başıma taraf falan böyle. değiştirdi. Bad boy Ee, oldu. Kalbi çok kırılmış. Keşke sadece hani bad boy olsaydı. O Çok kadar mı fazla var ya? üzücüydü. Oo. Cidden çok ben yani ki ben izlemeyi de severim yani böyle vakaları ama çok geldi bana. Biraz fazla geldi yani. Evet. Geçen gün kanalına bir tane video izledim. Orada da çok kan var demiştin. O mu diye şey yaptım. Ee, kilo Ha o çağırınca şeydi gitti. film galiba. Ha ama onda yükleyeli çok oldu. Neyse önemli değil. Evet, artık geçti. Hatta birisi çok mu kan var emojisi koymuş. Ailenden birisi. Çok tatlı. Evet odur muhtemelen Evet, anladım o o filmi zaman ben. çünkü ona direkt şey yaptım, o zaman no. O zaman o benlik değil dedim. Yani O böyle da çok tatlıydı gerçekten. The Project of Wolf Hunting olması lazım. ben sonra ona bakarım ama yani aksiyon Bu gibi onun seviyorsanız ötesinde. o bile yani bayağı uyarmıştın onda, hani Evet. onun da Onu da ötesindeyse. yine paylaştım ama bunu Evet. elim gitmiyor yani. Ya en kötü bir trigger warning gibi bir şey koyabilirsin. Ama klibini nasıl hazırlayacağım bilmiyorum. Öyle bir durum var. Oh, Ee, hazırlamayacağım. Sadece öneriyorum. Bitti. Öneriyorum. İzlemeyin. Bitti. Evet. Böyle geldi Evet. aklıma. Şimdi bu tam benlik olabilecek tarz Woo. diziler. Bunu izledin mi? Bu tarz dizi izledin mi bilmiyorum ama K-drama olup sitcom havası veren bir dizi izledin mi? Şey. Yani komedi üzerine bağlı kısa bölümler, ki o K-dramalarda biraz zor çünkü sitcomlar 20 dakika falan oluyor, hatta bazen 20 dakikadan da kısa. O yüzden belki o kadar kısa değil ama böyle bir 20-30 dakika komedi üzerine kurulmuş. Belki bir arkadaş grubu vardır, belki bir aile vardır. Bir düşünmem lazım. Aslında bir tane dizi tam sitcom havasındaydı. Geldi ama ismi yine gelmedi. Şey çünkü sadece mesela Koreli oyuncular yoktu. Bir üniversite kampüsü yurdu düşün. Orada diğer Netflix'te ülkelerden mi? gelen öğren
Netflix'te evet Gördüm ben görmüştüm. onu. Evet. Ee, İsmine hemen bakayım. Şu an gelmedi ama o. Ben de O ismini bence bilmiyorum. Ee, Onu bir ara izlesem mi izlemesem mi tarzı düşünmüştüm hatta. Sonra kayboldu çünkü hmm, bir ara benim Netflix'imde çok karşıma çıkıyordu. Sonra bir anda evet. kayboldu. Promote etmeyi mi bıraktılar yoksa benim sayfamdan mı gitti anlamadım. Sanırım buldum mu? Ben Evet buldum. bulamadım. Aa, So Not Worth It. evet, dur ben de bir şey yapayım. Saunat. Korean sitcom kelimesi kullanılmıştı. Oradan aklımda kaldı çünkü. Hatta görüyor musun burada sitcom yazıyor. Evet, evet bak iyi geldi o aklıma. Evet. Evet. O cidden bir de sitcom havasındaydı. Güzeldi. Öneririm onu da. Gerçekten iyiydi yani. Değişikti. Evet. Şimdi biraz daha duygusal olarak çok üzgün. Yani her bölümü ağlayabileceğin bir şey gibi. Bu arada ben de sana bir K-drama önereyim. 39 diye bir K-drama var, biliyor musun? Bunu Evet, konuşmuştuk izledim. sanki. Evet. Bir ara onu konuşalım. Çünkü gerçekten böyle her bölüm Çok istedim. ağlayıp böyle hani kalbime bıçak saplanıyormuş gibi sonda hüngür hüngür, ya peçete yetişmiyor, hani ne olacağını önceden de gösterdiler ilk saniyeden itibaren ama insan kendini Evet. hazırlayamıyor. Şimdi de çok spoiler olmasın ama üzücüydü baya. Şimdi iki dizi geldi ama biri sanki daha ağır basıyor. It's Okay Not to Be Okay Aa, onu da dizisi çok diyebilirim. duydum. Ee, O beni her izlediğimde ağlatıyor. Çünkü psikolojik ögeleri bir travma ve yani çok mesela eleştirilen, ağır eleştirilen bir. He, dolayısıyla evet onu kesinlikle öneririm. Ben çok ağlamıştım. Her izlediğimde de böyle benim çok şey yapıyor. Gözlerim doluyor yani. O acıyı hissedebiliyorum ben de. Evet. Peki Youth of May'i duydun mu? Galiba çok üzücü bir sonu varmış. Onu da TikTok'tan gördüm bu arada. Ee, evet, onu da izledim hatta ben Aa, ama bir yerde dizi bana çok şey gelmişti. Tempo olarak biraz slow. ha, yavaş. O yüzden hani hadi artık Yeto. gibi bir noktadaydım ama güzel bir diziydi. Hatta Netflix'te de yeni geldi. Aa, geldi mi? Evet, Yani evet, sonunda çok ağlamış insanlar galiba. evet. O yüzden Evet. izlemiyorum çünkü ağlamak istemiyorum. O zaman önermiyorum. O Çünkü zaman duygusal önermiyoruz. Benim gibi gerçekten. yani sitcom benim artık defense mekanizm gibi oldu. Ne zaman üzgün olsam bir sitcom açıyorum. Böyle mutlu oluyorum gerçekten. Şimdi son 9 dakika sınırı veriyor. Bu yüzden sana başka sorular sormak istiyorum oyun dışı. Tamam, tamam. İlk izlediğin K-drama VIP miydi? Hayır. School 2017. Aa, Evet, o tamam. benim ilkimdi. Peki yani nasıl duydun, üniversiteye hazırlanırken Evet. izlemeye başladın gibi. Biraz o süreci anlatır mısın? Aslında ben diziyi bir yerden duymadım. Netflix bazen böyle random öneri Evet. atıyor ya hani farklı şeylerde. Önüme çıktı. Afişi benim dikkatimi çekince baktım. Tabii ki hiçbir oyuncuyu tanımıyorum falan. İzlememişim daha önce. Ben onu listeme ekledim. Aylarca, belki bir seneye yakın o durdu Oo, da durdu. Bir ışık yandı. Dedim ki benim listemde bir Kore dizisi dizisi var. var. Dur bakayım dedim. Ve girdim. Ve bayılarak da izledim. Wow. Zaten dili hemen beni kaptı. Dili çok sevdim. Sonra da izlemeye başladım. Peki o diziyi bir kelimeyle e, özetleyecek olsan ya da sana verdiği vibe'ı, yani mutlu bir dizi mi, üzgün bir dizi mi? Hani Ee, Aslında biraz gizemli bir dizi. ooo. Ee, Ve şöyle düşünmüştüm ben. Keşke o okulda o okul tarzı bir yerde okusaymışım. Öyle arkadaşlarım olsaymış diye Evet. düşünmüştüm. Çünkü hayatlarında bir aksiyon vardı ve cidden hani eğlenceli bir aksiyondu. Böyle başrol olasım gelmişti. Vay be. Bunu söyleyebilirim yani. O zaman hala Netflix'te duruyorsa izlerim İzle, mutlaka. duruyor. Evet. Peki
K-drama YouTube kanalının olması Zana kapının handle'ına çıkıp orada asılı kaldı da o yüzden böyle bir şey. Ne oluyor? Sporcu. Aynen. Jimnastik. K-drama kanalının olması dizi izleme temponu değiştirdi mi? Yani şimdi bir kanalın olduğu için bir diziye başlayınca ben bunu bitireyim sorumluluğu hissediyor musun? Aslında şöyle çok değiştirmedi. Daha çok değiştiren faktör okulun açılması oldu. Yazın çünkü daha çok Evet. tabii ki takır takır izliyorum. Ama şu anda da daha önce o 12. sınıf zamanı ve o yazı düşünecek olursak ben zaten çok izledim. Yani hani cidden çok izledim. O yüzden bazen eskiden izlediğim dizileri de önce bir tavsiye etmeden şöyle bir sahneleri hani bir açıp şey yapıyorum, kafamda bir topluyorum falan ama çok zor olmuyor yani bitirmek. Öyle bir baskı kanalım adına hissetmiyorum yani. O yüzden O bir zaman baskı çok iyi. hissetmedim. Peki şu an izlediğin bir dizi var mı? Şu an tekrardan başladığım bir dizi oldu aslında. Çünkü Netflix'ten gitmişti. Çok üzülmüştüm ben tavsiye edemeden gittiği için. Hiçbir yerde arıyorum bulamıyorum falan. Walk of Love diye bir dizi. Onu da ileride önereceğim. Çok eğlenceli bir dizi. Bak gerçekten yani çok eğlenceli ve ona tekrar başladım Netflix'e gelince. Şu an Oo. onu izliyorum. Süper. Ona da hemen bir reaction ya hep reaction diyorum aslında review ama artık ağzıma dolaşmış hani ikisi de RE ile başlıyor ya ağzım direkt Evet, autocomplete reaction'a gidiyor. Onunla o zaman mutlaka review'ını yap. tamam. Burada çok güzel diziler önerildi bu arada. Yani her tarz ne izlemek isterseniz, hangi tarz izlemek isterseniz bu videoda bence bulabilirsiniz. Ay evet bence çok tatlı bir video oldu. Teşekkür Bence de. ediyorum. Ben teşekkür Gerçekten bu ederim. fikir için ve burada olduğun için de çok kıymetliydi. Şu an O da- interviewer gibi hissettim. Hani sorularda sordum ya hani kapanışı yapmam gerekiyormuş gibi hani. Teşekkürler benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için. O zaman ben şimdi tabii kanal sahibi olarak finalimi yapayım. Kayla'nın kanalına abone olmayı da bence unutmayın. K-pop Teşekkürler. seviyorsanız. Bu arada onunla ilk videomuzu da izlemelisiniz. Kanalda Bence olacak. çok eğlenceli bir videoydu o da. Evet. Diyerek bugün için de çok teşekkür Ben de ediyorum. çok teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça Bu arada kapama. Eğer daha fazla böyle görmek istiyorsanız lütfen yoruma yazın. Ki daha Evet, fazla bu tarz videolar yapalım ya da Alara'nın kanalına fikir bulmakta zorlandık gerçekten. Çünkü ben normalde K-drama izlemediğim için hani ortak bir şey K-drama mı olsa böyle oyun mu olsa biraz zordu bulmak. O yüzden evet. içerik fikriniz varsa da lütfen yoruma yazın. Çok güzel Teşekkürler. olur. Belki e, rap için bir şeyler yapabiliriz. Kim Show bilir. me the money. Oradan yürüyebiliriz. Show me the money. Güzel olabilir. Evet. Beklemede kalın ve evet fikirlerinizi aşağı yazın. Evet. Teşekkürler beni ağırladığınız için kanalda. Hepinize ve Teşekkür Alara çok teşekkür ederim. ederim. Bye O bye. zaman görüşürüz. Bye.